Selam arkadaşlar. Nefis, çok lezzetli, bol malzemos pizza yapacağız bugün. Hadi başlayalım. Selam arkadaşlar. Tam ölçüsünde, tam kıvamında en güzel evde pizza tarifini vereceğim sizlere. Öncelikli olarak 5 su bardağı unumu elekten geçiriyorum. Üç bardağımı elekten geçirdim. 2 su bardağı unumu daha elekten geçiriyorum. Şimdi ilk işlemimiz pizzamızın hamurunu yapmak olacak. Unumuzun ortasında bir boşluk bırakıyorum. Bu boşluğa da kuru mayamı ilave ediyorum. Tabi isteyenler yaş maya da kullanabilir. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. 2 su bardağı da ılık su koyuyorum. Şimdi pizzamın hamurunu yoğurmaya başlayacağım. Gayet kolay ve pratik. Birazdan yani 2-3 dakika sonra iyice yoğurunca hamur zaten kendini toparlayacak. Hamur kısmı tabii ki çok önemli arkadaşlar. Basit ama mutlaka bu şekilde yaparsanız çok güzel, orta kıvamda, orta kalınlıkta bir pizza hamuru elde edeceksiniz. Bakın biraz yoğurduk. Hamurumuz kendini toplamaya başladı. 3 dakika bu şekilde zaten yoğurunca tamamen toparlanmış olacak hamurunuz. Evet arkadaşlar, hamurumuzun yoğurması bitti. Şimdi güzelce streçle saracağız. 30 dakika kadar hamurumuzu dinlenmeye, mayalanmaya bırakacağız. İsterseniz üzerine ek bir örtü de koyabilirsiniz. Daha hızlı mayalansın isterseniz. Şimdi 30 dakika kadar en az mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, hamurum güzel bir şekilde bakın kabardı. İyice dinlendirdim. Bu şekilde kolay bir şekilde hamurumuzu açabileceğiz. Jelatinden de çıkartıyorum. Tezgahımın üzerine de biraz un serpiyorum. Hamurumu da tezgaha alıyorum. Şimdi hamurumuzu birazcık toparlamak için, içerisindeki havanın da gitmesi için yine yoğuracağım güzelce. Bu şekilde hem hamurun içerisindeki havası gidecek hem de hamurumuzu tekrardan bir toparlamış olacağız. Dinlendirince gördüğünüz gibi şahane kabardı. Yapımı da çok kolay. Hamurum hazır arkadaşlar. Şimdi ben hamurumu ikiye böleceğim. Orta kalınlıkta çünkü pizza yapacağım. Eğer daha ince pizza isterseniz bu hamuru 3'e de bölüp yapabilirsiniz. Biraz daha un serpiyorum. Şimdi her iki hamurumu da yine beze haline getireceğim. Evet, ilk bezemi hazırladım arkadaşlar. Şimdi ikinci bezemi de yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay, pratik. Evinizde rahatlıkla da yapabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala abone olup zil butonunu açarsanız her gün yeni yemek tarifleriyle karşınızda oluyoruz. Şimdi pizza hamurumuzu açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Biraz un yardımıyla yine. Elinizde böyle bastırın ki daha rahat yayılır, açılır. Merdanemizde de açıyoruz. Yuvarlak bir hale getireceğim. 40 santimetrelik böyle bir pizza tepsiniz varsa onu da koyabilirsiniz. Yoksa tepsiniz, fırın tepsinizin altına bir tane yağlı kağıt koyun. Onda da pişirebilirsiniz. Pizzamı açtım arkadaşlar. Şimdi hamurunuzun fırında kabarmaması için bir çatal yardımıyla şöyle sıralı delikler açarsanız hamurunuz fırında kabarmamış olur. Arkadaşlar eğer pizza tepsiniz varsa dediğim gibi ona koyun. 40 santimlik bir pizza tepsisi işinizi görecektir. Yoksa bizim gibi fırın tepsinizin altına bir tane yağlı kağıt koyun. Pizza hamurunuzu da onun içerisine koyun. Şimdi 200 derecede ısıtmış olduğum fırınımın içerisine koyacağım pizza hamurumu. 10 dakika kadar pişireceğim. Şimdi fırınımın içerisine koyuyorum. 200 derecede önceden ısıttım fırınımı. 10 dakika kadar pişireceğim. Pizzamızın sosunu da hazırlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemeleri de dizdim size kolaylık olsun diye. 2 su bardağı domates rendem var. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, birer çay kaşığı kekik ve kuru fesleğen, 1 yemek kaşığı da domates salçası. Şimdi tencereme aldım. 2 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçasını koyuyorum.
Biraz kavuracağım domates salçamı. Salçamı biraz kavurduktan sonra 2 diş sarımsağımı ilave ediyorum. Bunu da güzelce kavuruyorum. 2 su bardağı domates rendemi de içerisine koyuyorum. Mis gibi kokular da bu arada gelmeye başladı arkadaşlar sostan. Gerçekten pizzanıza büyük lezzet verecek bu sos sizin. 1 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kuru fesleğenimi ilave ediyorum. 1 çay kaşığı da kekiğimi ilave ediyorum. 2-3 dakika kadar bu şekilde arkadaşlar sosumu kaynatacağım. Daha sonra hazır hale gelecek pizzamıza sürmek için. Hamurumuz pişti arkadaşlar. Şimdi pizza sosunu üzerine süreceğiz. Bir fırça yardımıyla hazırlamış olduğum pizza sosumu bütün pizza hamurumun üzerine sürüyorum. Pizza sosu tarifim, pizzanın hamurunun yapılış tarifi hepsi videolarımda zaten var. Videolarda izleyebilirsiniz. Kanala abone olup zil butonunu açmanız yeterli. Şimdi sos sürdükten sonra kaşarlarımı rendeledim. Üzerine döküyorum. Mozzarella peyniri de serpebilirsiniz. Ya da ikisini de beraber karışık da yapabilirsiniz. Size kalmış. Pizza sizin. Ne isterseniz onu koyarsınız. Yuvarlak olarak kesmiş olduğum sucuklarımı koyuyorum. Diziyorum. Salamlarımı da pizzamın üzerine koyuyorum. Sosislerimi de halka halka kesmiş olduğum sosislerimi de koyuyorum. Halka halka kesmiş olduğum mantarlarımı da diziyorum. Yeşil köy biberlerimizi üzerine koyuyorum. Mısır tanelerimizi üzerine serpiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar neyi seviyorsanız onu koyun. Pizza sizin. Her şeyi koyabilirsiniz yani. Fırınımı da önceden 200 derecede ısıttım. Yaklaşık bir 15 ile 20 dakika arası 200 derecede de fırınımda pizzamı pişireceğim.